Merhaba arkadaşlar, ben Zantares. Bugün benimle alakalı Google'da en çok sorulan soruları cevaplayacağım. Bakalım hangi soru sordunuz? İyi seyirler. İlk soruyu açıyorum. Pik nedir soru. Buradan böyle bir şey bekliyordum zaten ilk soruda. Swing olayı güçlü. Aslında CS'nin çoğu serisinde güçlüydü bu olay. Ben de çok uzun süredir oyun oynadığım için yani bu olayı bayağı masterladım. O yüzden işte bu pik, işte Zantares pik falan bu tarz şeyler falan bayağı konuşuluyor. Aslında çok özel bir şey değil. Çok fazla oynanıldığı zaman klavyeye çok hakim olunduğu zaman otomatik olarak zaten gerçekleştirilen bir şey. Majer neden Fransa'da yaşıyor? Neden Fransa'da yaşıyorum? Fransa'da doğdum. Babam askerden sonra Türkiye'den Fransa'ya geldi çalışmaya. Ben de orada doğdum, büyüdüm. 26 yaşına kadar Paris'te büyüdüm, doğdum, okulu gittim. Paris'te yaşadım. 2018'de geldim İstanbul'a birkaç sene. Öyle. Icardi nasıl keşfedildi? TSL oynuyordum, bilenler bilir, Turkish Stars League. O zaman orada bir kere birinci oldum, FPLC elemesine davet almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 15 yaşımın sonu falan FPLC'ye katılma hakkı kazandım. Oradan sonra EF Akademi falan öyle devam etti. İkinci soruya geçiyorum. Zantares hile mi? Yok ya, hileyle alakalı hiçbir şey yok. Oyunu iyi okuduğumu düşünüyorum ya. Rakipleri iyi anladığımı düşünüyorum. O yüzden çok fazla işte hani orada şu an o gelecek falan gibi infolar çoğunlukla veriyorum. Yani o sadece başka hiçbir şey yok yani onunla alakalı. Majer'e neden dede deniyor? Neden dede bilmiyorum. Artık büyük ihtimal yaş dolayı oyuncuların arasında en yaşlı olduğumu ve de Türkiye'de dede diyoruz genelde. Oradan geliyor yani, ben demedim ama yayından falan dede başladı olay. Icardi nasıl bu kadar hızlı gelişti? Aslında çok hızlı gelişmedim, bayağı yavaş oldu. Ama en önemlisi bence çok fazla oyun oynuyordum önceden. Onunla alakalı diyebilirim. Icardi'nin idolü kim? Zantares. Zantares neden sinirli? Benim yapım gereği birazcık sinirli oluyorum ama kimseye zarar veremeden, çoğunlukla kendi içimde tuşa basmadan çoğunlukla konuşuyorum. Kusura bakma. Maçların aralarında mesela işte ölüyorum diyelim. Kendi hatam yüzünden ölüyorum, sinirleniyorum mesela. O an kendi kendime işte böyle konuşuyorum. Bir de odaklandığım zaman da böyle çok fazla gülmüyorum yani. Daha fazla o an işte iyi CS oynamaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok bundan alakalı yani. Majer kaç yıldır profesyonel? Vay kardeşim, kaç yıl oldu? 11 yaşında bir araba kaza yaşadım. 11 yaşından sonra bilgisayar alıp 13-14 yaşına başladım oynamaya gerçekten. Ve hatırlıyorum 16'da falan 15-16 ciddi bir şekilde turnuvalar yapıyordum Fransa'da. Yani yaşım da 91 doğumluyum. 91-15 koy. İşte 2007'den beri, 2008'den beri profesyonelim. 18 sene galiba oldu. 17-18 sene profesyonel. Ama oyun başlangıç biraz da fazla. Icardi futbol oynasaydı hangi mevkide olurdu? Ben 5 yıl falan aslında lisanslı amatör olarak oynadım. Sağ bek oynamışlığım var, stoper oynamışlığım var, orta saha oynamışlığım var, forvet oynamışlığım var. Ama en çok kendimi en rahat orta sahada hissediyordum herhalde ya. Orta saha olurdu. Neden peçete kullanıyor? Çok eskiden işte sürekli ellerim aşırı terliyordu. Ondan sonra 2021 yıllarında bir operasyon geçirdim ellerimden. Vücudumun içine klips taktılar. Bu klipsi sayesinde aslında ellerim hiçbir şekilde terlemiyor artık. Başka taraflardan artık terlemeye başladım. Mesela sırtımdan falan, ayaklarımdan falan daha fazla terliyorum. Ama Zovi'de böyle bir olay var. Mouse'un üst kısmı biraz ekstra böyle yağlanıyor gibi oluyor. O yağlanma da çok fazla kayma yapıyor ellerde. Bu yüzden sürekli peçete alıp silme gereği duyuyorum onunla. Yani özel bir şey yok aslında. Yani sadece mouse'la alakalı. Çünkü elim hiç terlemiyor artık. Majer mantığını nasıl koruyor? İyi bir soru. Mantal gerçekten çok büyük bir kısmı çok önemli bizim oyunumuzda. Çünkü her gün, her turnuva, her maç bir savaş. Karşıya tarafı bir savaş ve kendine bir savaş. Nasıl koruyorum? Tecrübe yani. Ben bu oyuna ilk başladığım zaman dönemler bu kadar profesyonellik değildi. Yani bu kadar paralar dönmüyordu. Bu kadar böyle bu ortam yoktu örnek. Böyle videolar yoktu. O dönem 7-8 saat araba
bir yere gidiyorduk bir turnuva yapmak için, para kazanmamak için, sadece oyun oynamak için. Yani aşktan, sevgiden, oyun sevgisinden yapıyorduk. Yaşadığım şeyler, bütün şeyler bugüne kadar bence mantığımı yardımcı oldu. Yani gerçekten diyorum bazen Engin, güçlü kal, güçlü kal. O da çocuklarım, biraz ailem sayesinde şimdi çocuklarım oldu 2 tane. Onlar bugün benim ana gücüm, mantığımı korumak için. Onları düşünüyorum. Onları düşünce biraz da böyle yumuşuyorum, hissediyorum içimde. Daha böyle karamsar bakarken daha çok pozitif görüyorum, böyle daha çok çiçek şeyler görüyorum. Öyle yani şu an öyle koruyorum yani onların biraz sayesinde. İlk Adyan'ın ilk bıçağı neydi? Bir tane site vardı, şimdi adını vermeyeyim. Abim orada bir tane Godknife Safari Match çıkarmıştı, bana vermişti. İlk bıçağım o. Ne zaman yayın açacak? Ben yayın olaylarından bayağı bir soğudum yani. Ya aslında eski dönemler çok aktif açıyordum ve çok keyif alıyordum yayın açmaktan. Yayını işte bu ban muhabbetleri falan vardı. Sonrasında YouTube'da falan açmaya başladım. YouTube'da çok beni sarmadı. Yani sarmayınca devam etmedim. Çok fazla çalışıyoruz takım halinde gündüzden işte akşama kadar. Sonrasında ben kendime DM falan girip çalışıyorum. Yayın falan açmak da istemiyorum çok fazla o yüzden. Majer koç olacak mı? Şu an öyle bir düşüncem yok. Koç demek yoğun turnuvalar, yoğun tafkimler. Tafkim doğru kelime değil ama anladınız. Fazla böyle ağır gitmek, sürekli gitmek evden. Çocuklar biraz bensiz büyüyor hissediyorum. Bir eksikliği hissediyorum o konusunda. Bugün o fedakarlıkları yapıyorum onlar için ama oyuncum kariyerim bitince biraz da fedakarlıklarım o taraf vermek istiyorum, onlara vermek istiyorum, onlarla ilgilenmek istiyorum. Ondan oyuncundan sonra direkt koç yapmam, o kesin. Ama sonra böyle 2-3 sene o taraflar fedakarlık yaptıktan sonra baktım o taraflar biraz daha hafif geliyor. O zaman belki bir koç kariyeri düşünürüm ama şimdiden böyle bir kafamda böyle bir düşünceleri yok. Ama kısmet neyse hayırlı yani bakarız gelecek zamanda. Ops. Kade 1.6 oynadı mı? Ben zaten CS'ye 1.6 ile başladım. 6 yaşımda falan. Sürekli böyle zombi mod vardı 1.6'da, onu oynuyordum. Sürekli öyle geçti zamanım küçükken. Hangi takımı tutuyorum? Fenerbahçe takımını tutuyorum. Bir de Bayrampaşa. Ama çok yani aşırı yapmıyorum. Böyle maç izleme olayı falan aşırı az yani. Ancak böyle gaming house'a giderim. İşte takım arkadaşlarım bir maç açar mesela. O anda işte otururum ben de onlarla izlerim ya da ne bileyim çok büyük bir derbi vardır mesela, işte onun haberini vermişlerdir bana. Merak ederim, işte o an bir açarım, hafiften böyle bakarım ama yani kim nerede oynuyor, hangi takım işte şu an top seviyede falan, hani hiçbirini takip etmiyorum yani, çok alakam yok yani benim. Majer Valorant'ı neden bıraktı? Evet biliyorsunuz 3 sene önce bir kariyerimi bitirmiştim CS'de. Çünkü teklifler vardı ama yani beni mutlu edecek teklifler değildi. Ondan uzatmak istemedim. Sonra Valorant'a oynuyordum ve de bir kendime oraya atmak istedim, böyle o rekabete karşılamak falan. Çünkü daha çok oyuncu, daha çok takımlar vardı. Fakat oraya gidince yani Valorant'ın sistemi hiç beğenmedim. Yani ne de turnuva vardı. Yani 9 ay oynadım. 9 ayda bir kere bir turnuva yaptık. O da 2 gün 3 gün sürdü. Ofisiyel maç işte antrenmansız hiç yoktu yani. Sayı çok azdı. Her gün antrenman ama benim istediğim şey zaten göstermek yani. Gerçek maç oynamak. Orada da çok az vardı. Ve sıkılmaya başladım yani, dedim bu oyun bana göre değil yani, ben adrenalin seviyorum yani, oynamak, rekabeti seviyorum böyle canlı. Sürekli antrenman yapıyorsun ama turnuva yok. Sisteme hiç beğenmedim benim dönemde. Şimdi nasıl Valorant hiç bilmiyorum. O beni çok soğuttu oyundan. Aslında oyun beğeniyordum yani. Oyunda bir problemim yoktu ama bu turnuva olası bana çok soğuttu yani. Kade hiç Valorant oynadım mı? Çok oynadım. Bayağı oynadım hem de. Off sezonlarda falan akademi zamanındayken çok fazla Valorant oynuyordum. Immo falandır rankım galiba. Bir soruya geçelim. Dantes CS2'yi sevdi mi? Yani şimdi Go'la karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü Go çok daha iyi bir oyun, çok daha oturmuş bir oyundu. Ama gerçekten Go da aslında kötüydü ilk zamanlarda, 2013-2014 falan. Ama sonraki zamanlarında yavaş yavaş kendini geliştirdi. Mekanikler, oyunu falan aşırı keskin. İşte ne bileyim spreyi falan çok daha iyi. Çok daha iyi hissettiriyor oynarken falan. Yani mouse böyle kontrol edilebilirmiş gibi hissediyorum mesela Go oynarken falan. Ama CS2 bana çok daha fazla random geliyor. Bence güzel oyun, bence bayağı iyi oyun ama çok daha fazla gelişmesi lazım yani Go seviyesine yaklaşması için. Arada bayağı uçurum fark var yani ama biraz da zaman lazım onun için de.
Majer bir ara neden itemlerini sattı? Kardeşim, hiç kimse başına gelmesin. Hiçbir erkeğin ne de bir kadının tabii ki. Parasızlıktan ya kardeşim. Parasızlıktan Defne doğmuştu o dönem. İşler iyi gitmiyordu. Zaten kariyerim boyunca çok para koşan bir adam olmadım. Yani teklifleri reddettim, büyük teklifleri. Aynı takımda kalmak için. Kenarımda çok falan para kalmamıştı, yoktu aslında. Defne de doğunca benim ilk kızım, durumlar biraz sıkıntı oldu. İtemlerim vardı eskiden. Onları da ben almamıştım zaten. Yani anladınız ki de ekonomik çok iyiydi ama itemler hediye edilmişti. İtemlerim vardı böyle biraz rakamı yüksek. Onları sattım işte. Yani ne gerekiyorsa yaptım o dönem. Utangaç falan değilim yani, o problem değil ama dediğim gibi hiç kimsenin başına gelmesin yani, bence o dönem yapmak zorunda kaldım. Öyle oldu işte. Şanslı hırkama ne oldu? Şanslı hırkam aslında duruyor ama artık giymeme izin vermiyorlar. Turnuvada kurallar mı değişti, bir şey değişti bilmiyorum. O hırkayı giyince zorla çıkarttılar bana bir kere. O yüzden ben de artık giymiyorum maalesef. Son iki soru. Zantes rakibin eldivenlerini nasıl fark ediyor? Çözünürlüğüm 24, o yüzden yani oyuncular falan çok geniş gözüküyor. Geniş gözüktüğü için de çok rahat ayırt edebiliyorum. Çok sahnem var bu şekilde. Oyunda roller olduğu için işte bazı lurk oyuncuları var mesela. Adamı işte meydanda gördüm diyelim. Onun eldivenini biliyorum ne olduğunu. O yüzden mesela bazen işte sordum. Situation'lar oldu bayağı işte. Eldiveni neydi ne bileyim, ya da bana da işte birine mermi attım. İşte eldiveni yeşil, bu oyuncu başka bir site'ın oyuncusu. İşte orası stack olabilir gibi falan, öyle. Yani küçük verdiğim işte infolar var, tipsler var bazen. Ama bu da kendi kendine gelmiş olan bir şey. Ve çok fazla işte nick takip etme olayı var, alışkanlık. Uzun zamandır bende olan alışkanlık. Kim nerede oynuyor falan, işte vurduğum zaman orası daha kalabalık mı, daha az insan mı falan. Yani onları takip ettiğimde çok daha fazla rahatlıyorum yani, bayağı bir kendimi daha rahat hissediyorum oynarken. Bu da odakla alakalı oluyor çoğunlukla. Ama bu kadar yani. Majer'in en sevdiği CS oyuncu hangisi? Açık konuşmak gerekiyorsa 25 senedir beri izlediğim, karşısında oynadığım, hala bazen görüşebileceğim ve konuşuyorum. En sevdiğim CS oyuncu Neo. Çok beğeniyordum. 1.6'da hala beğeniyorum, hala konuşuyoruz. Onu seviyorum yani. CS oyuncu olarak. Vikande klavye mouse'u neden garip tutuyor? Vikande T-Rex mi? Çünkü oyuna ilk laptopla başlamıştım. Laptopu da ben sürekli yatarak oynuyordum. Kucağıma alıyordum. Laptopun sağ altındaki boşluk var ya, mouse'u oraya koyuyordum. Öyle oynuyordum yakında. O yüzden dümdüz kaldı benim şeyde. Öyle rahat ediyorum, öyle oynuyorum. Son soru. Zantes tabanca için nedir? Ya bu benim çok eskiden işte tek başıma yaşadığım dönemlerde alt katımda bir arkadaşım vardı. Onun çok söylediği bir laftı. O yüzden kendisi sürekli eve gelip işte içer falan, böyle takılırdı falan. Ben yayın yapardım, o arkamda otururdu falan. O çok böyle aşırı söylüyordu falan lafı. O işte yayınların olduğu dönemdeyken oradan kalıntı olan bir şey oldu. Ben de tekrarlıyordum falan. O kadar yani. Majer çocuklarını e-sporcu yapacak mı? Valla ben bu oyun oynarken gerçekten inancım vardı, böyle e-spor büyüyecek, gerçek bir iş olacak. Bu meslekte de bir şeyler yapabileceğime çok inanıyordum ben, ama hiç çok destek görmedim yani ben kendi ailemden. Onlar da haklı, çünkü şimdi bugün babayım ve anlayabiliyorum yani, çocuğum ya da kızım sürekli bilgisayar oynarsa, yani bir baba, bir anne olarak, yani bugün bir baba olarak bunu gerçekten çok iyi anlıyorum, babama, anneme. Ama o tarafta gördüm yanlışlık, yani babamın tarafında ya da annemin tarafında, ben kendi çocuklarımdan yapmak istemiyorum. Ondan bugün ne yapmak istiyorlarsa arkasında olurum. Bence güzel bir meslek. Şimdiden zaten kendisi bilgisayar açıyor, oynuyor, 3 yaşında yani, çok ilginç bir şekilde her şeyi çok hızlı öğreniyor. Bakalım hayırlısı, ama önemli olan istediklerinden arkasında olurum ve destekli olurum her zaman. Arkadaşlar teşekkür ederim. Çok sağ olun izlediğiniz için. Sorular bitti. Bazı sorular biraz eski umudumu getirdi. Biraz duygusallandım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapan kişilerden rastgele birine forma çekilişimiz var. Bu videonun altında yorumlar yazarsanız forma hediye kazanabilirsiniz. Forma kazanabilirsiniz. Bizi desteklemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve iyi şanslar.